Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çizim derslerinin üçüncüsüyle devam ediyoruz bu hafta. Önceki videolara kartlardan ulaşabilirsiniz. Bu videoda gölgelendirme tekniklerini öğreneceğiz. Geçen hafta çizdiğimiz basit şekilleri bu videoda gölgelendireceğiz. Lyra marka 4B kalemimi kullanacağım. Gölgelendirme yaparken dikkat etmemiz gerekenler var. Bunların en önemlisi ışık. Küreden başlayalım. Sol üst çapraz köşede ışık kaynağı olsun. Buna göre kürenin sol üst tarafı en açık renkte olacak. İlk tekniğimiz tarama tekniği. Bu teknikte birbirine paralel çizgiler atılır. Gölgeli ya da koyu olan yerlerde bu çizgiler sıklaşır ve böylece koyu tonu elde etmiş oluruz. Bu taramalar sağ çapraz, sol çapraz, dikey veya yatay olabileceği gibi cismin formuna göre dairesel de olabilir. Örneğin kürede, kürenin dairesel formu olduğu için dairesel taradım. Siz de forma göre bunu ayarlayabilmelisiniz. Cismin ışık almayan ve zemine temas eden yerini de iyice belirtmeliyiz ki zeminden ayrılıp kendi şekli ortaya çıksın. Sol üstten ışık aldığı için gölgesi sağ tarafa düşecek. Zeminde yatay çizgiler kullanabiliriz çünkü zemin düz. Cisme yakın olan yerler daha koyu olacağı için oradaki tarama çizgilerini sıklaştırıyoruz. Zeminle temas eden yerin bir üstü daha açık ton farkındaysanız burası yansıyan ışık. Şimdi çapraz taramaya geçelim. Küpü bu şekilde gölgelendirelim. Sol üst çaprazdan ışık alsın. Üst kısmı bu yüzden bize dönük kenarlardan en açık renkli olan olacak. Hafif hafif ilk taramayı yapacağız. Çapraz taramayı da atıyorum. Sağ kenar en ışık almayan yer. Burayı en koyu yapmamız gerekiyor. Üst üste sık sık çapraz çizgilerle en koyu tonu yapabiliyoruz. Cismin zemine değen en alt kısmını da iyice koyu çizgiyle belli ediyoruz. Sol kenar ise orta tonla taranacak. Işığa yakın olduğu için sol taraf biraz daha açık ton olabilir. Arkaya yakın olan yerleri ise daha koyu tonla taranabilir. Gölgesi yine sağda, arkasına düşecek. Zeminde de yine çapraz taramayı kullanabiliyoruz. Tarama ve çapraz taramaya örnek resimler koydum. Açık yerlerde tarama tekniği kullanıp daha seyrek çizgiler yaptım. Daha koyu yerlerde ya çizgileri sıklaştırdım ya da üst üste çapraz tarama kullandım. Üçüncü teknik noktalama tekniği. Bu belki en sıkıcı ve yavaş ilerleyeni. Yine ışık sol üst köşede ve gölgesi sağa düşüyor. Işık alan sol dairede çok seyrek noktalar yapıyoruz. Zemine yakın ve sağ taraflarda daha sık noktalar yapıp koyu tonu sağlıyoruz.
Güzel sonuçların çıktığı bir teknik aslında ama çok uzun sürüyor ve sıkılabiliyorsunuz. Bu teknikle yaptığım bir çalışmayı da örnek olarak göstermek istiyorum. Gölge olan yerlerde çok sık noktalama yaparak koyu tonu elde ettim. Işık alan yerlerde nokta sıklığını azalttım. Ortaya böyle bir çalışma çıktı. Dördüncü tekniğimiz karalama tekniği. Konu üzerinde aynı konumda ışık kaynağıyla göstereceğim. Bu teknikte istediğiniz gibi karalamalar yapabiliyorsunuz. Elinizi kaldırmadan serbest ve karışık şekillerle gölgelendirme yapabilirsiniz. Ben daha çok dairesel yaptım burada ama karışık çalışabilirsiniz. Hızlıca bir çalışma bitirmek istiyorsanız çok uygun bir teknik ve oldukça eğlenceli bence. Bir yolculuk sırasında bu tekniği kullandığım mimari bir eskizim var. Çabuk bitmesini istediğim için kubbesini bu teknikle karalayarak tonlamıştım ve bu teknikle çalışmak bayağı hoşuma gitmişti. Beşinci tekniğe gelelim. Sol üst köşede yine ışık kaynağı var. Bu teknik yuvarlama tekniği. Yuvarlak hareketlerle gölgelendirme yapıyoruz. Koyu yerlerde yuvarlakları küçültüp sıklaştırabilirsiniz. Böylece koyu tonlar elde edersiniz. Sağ kenar ışık almadığı için soldakine göre daha koyu olmalı. Sol tarafta cismin ön yüzünü görmüyoruz. Orası da en açık ton olacaktı eğer görseydik. Yine yuvarlama tekniğiyle yaptığım bir resimde gölgelendirmeleri görüyoruz. Altıncı ve son tekniğimiz yayma tekniği. Bu teknik gerçekçi portre ve resimlerde sıklıkla kullanılır. Kaynaştırma kalemi, pamuk, peçete, kulak çubuğu gibi malzemelerle uygulanabilir. Soft geçişler elde edilir bu teknikle. Normal tonlama yapıp kaynaştırma kalemiyle açık yerlerden başlıyorum. En koyu yeri en son tonluyorum ki kalemin ucundaki siyahlık açık tonları da koyultmasın. Cismi zeminden ayırıyoruz. Gölgesi de en koyu ton olmalı.
Benim çok sık tercih etmediğim bir teknik bu. Ben taramaları daha çok seviyorum. Ama siz buradaki gölgelendirme tekniklerini deneyebilirsiniz. Size uygun olanını çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Birkaç gölgelendirme tekniği daha var fakat kafanızı karıştırmamak için en kullanılanları ben anlatmaya çalıştım. Soru ve yorumlarınız için bana yazabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğene basmayı ve videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.